dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Bugün sizlere çok merak edilen amniyosentez konusunu anlatmaya çalışacağım. Amniyosentez nedir? Amniyosentezi kimlere yaparız? Amniyosentezin riskleri var mı? Bebeğe bir zararı var mı? Anneye bir zararı var mı? Bu soruların hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Amniyosentez bir iğnenin yardımıyla ve ultrason eşliğinde bebeğin sıvı kesesinden sıvı alma işlemidir. Kulağa ürkütücü geliyor, kabul ediyorum, haklısınız ama almak zorunda olduğumuz için biz alıyoruz. Biz her gebeye gel senden amniyosentez yapalım, bebeğin kesesinden sıvı alalım demiyoruz. Mecbur kaldığımız için. Nedir bu mecbur kaldığımız durumlar? Şimdi hepimizin bildiği gibi biz gebeliğin 11 ile 14. haftalar arasında ikili tarama testi yapıyoruz. Bakın, tarama testi yapıyoruz. Biz bu tarama testinde herhangi bir riskli bölgede görürsek anne adayımıza, ailemize şunu diyoruz. Ya biz bir tarama testi yaptık ve tarama testinde de Down sendromu açısından, genetik hastalıklar açısından riskli bölgede gördük. Riskli bölgede çıktı. Ama bu bir tarama testidir. Biz sizin bebeğinizin Down sendromu olduğunu söylemiyoruz. Genetik bir hastalığı olduğunu söylemiyoruz. Sadece riskli çıktı. Bunu kesin anlayabilmemiz için, %100 anlayabilmemiz için, size kesin bir sonuç söyleyebilmemiz için size diyoruz ki amniyosentez yapmak zorundayız. Amniyosentez yapmadan dünyanın en iyi doktoruna da gitsen, en iyi hastanesine de gitsen, en iyi ultrasonuna da gitsen kimse sana bir şey diyemez. Bir risk var der, şu kadar da bir risk var der. Ama kesin sonucu amniyosentezle yapmak zorundayız. Ama yine altını çizerek söylüyorum. Çünkü çok başımıza geliyor. Hastamız bize geliyor, ağlıyor. Hocam doktorum bana dedi ki bebeğin Down sendromlu. Demez, diyemez. Bu sadece bir tarama testidir. Ama biz kesin tanıya gitmek için amniyosentez yani bebeğin sıvı kesesinden sıvı almak zorundayız. Nasıl yapıyoruz? Şimdi annemizin karnını güzelce bir temizliyoruz. Güzelce temizledikten sonra ultrasonun eşliğinde iğne yardımıyla içeri bebeğin kesesine giriyoruz. Bu girme işleminde kesinlikle ama kesinlikle bebeğe dokunmuyoruz. Dokunmadığımız bir yerden, müsait bir yerden, boş olan yerden sıvıyı alıyoruz, çıkıyoruz. Ya peki hocam siz merak ediliyor. Siz tamam sıvıyı tam girdiniz böyle, bebek yok orada. Bebek hareket etti, eli değdi diyelim. Değsin. Değsin. Bebek doğduktan sonra bebekten kan alınmıyor mu? Yani o iğnenin ucu değse bile bebeğe bir zararı yok ki, değmiyor zaten. 15 saniyelik bir işlem. Ama en kötüsünü düşünüyorum. Elini hareket ettirdi, eline şöyle buraya iğneledi. Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Biz zorunda olduğumuz için zaten bu işlemi yapıyoruz. Sonra başka bir soru, hocam bebeğin siz sıvısını alıyorsunuz. Ya bu sıvısını aldınız, bebeğin suyu azalmıyor mu? Azalmıyor. O kadar minik bir şey alıyoruz ki. O bize yetiyor zaten. Yani bebeğin bir sürü suyu var. Herhangi bir problem oluşturmuyor. Daha sonra biz o sıvının içerisinde de bebeğin hücreleri var. Biz bebeğin hücrelerini genetik laboratuvarına gönderiyoruz. İşte orada kromozomlarına bakılıyor. Orada işte bir sürü detaylı bakılmak istendiği zaman orada bir sürü hastalığa da bakılıyor. Sadece Down sendromu da değil. O ayrı bir konu. İşte array, mikroarray dediğimiz, West dediğimiz bütün böyle egzonlarını tarandı. O ayrı bir konu. Ama genetiğinin hepsine bebeğin bakmış oluyoruz. Ya riskli bölgede çıktın. Gebeliğin sonuna kadar kafanda o soru işaretiyle yaşamaktansa bu işlemi yaptırmanı öneriyorum. Hocam benim içim rahat etmez, ben merak ederim, kafaya takarım diyorsan amniyosentezi öneriyorum. Peki hocam bir zararı var mı? Bir riski var mı? 1000 işlemde bir iğneyle girdiğimiz yerde o delik normalde kendini kapatıyor, onarıyor. Ama 1000 işlemde bir, ki ben hiç görmedim, daha hiç başıma gelmedi, o delik kapanmıyor, bebeğin sıvısı geliyor. Sıvısı geldiği zaman da düşük olma riski var, o da 1000 işlemde bir. Onun dışında
bebeğim sakat olur mu? Bebeğime dokunsa bir şey olur mu? Bebeğimin suyu azalır mı? Kesinlikle öyle bir endişeniz olmasın. Eğer doktorunuz size amniyosentezle ancak bunu anlayabiliriz, öğrenebiliriz diyorsa mecbur yaptırmak zorundayız. Tekrardan altını çiziyorum. Bizim yapmış olduğumuz ultrasonda, ikili tarama testinde, dörtlü tarama testinde tarama testidir. Biz ultrasonda bebeğe baktığımızda genetiğini bilemeyiz. Kromozomlarını bilemeyiz. Metabolik bir hastalık var mı yok mu bilemeyiz. Ancak ne yapabiliriz? Bebeğin hücresini alıp genetik olarak inceleyip ona göre kesin %100 bir şey söyleyebiliriz. O yüzden benim nacizane fikrim, eğer öyle bir riskiniz varsa ve içinizde rahat etmeyecekse güvenilir, tecrübeli, daha önce bu işlemleri yapmış bir yerde amniyosentezi gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizler için cevaplamaya devam edeceğiz. Videoyu beğenirseniz lütfen likelayın. Bir de takip ederseniz iyi olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.